defterine bakın. Hem de Frogili. Yoldaki bağımsız sanatın en gevşek bölümüne hoş geldiniz. Yayren'e family friendly olmasını istedim. Yayren'den. Family friendly olmasını istedim. Herhangi bir sanat disipliniyle ilgilenen bağımsız sanatçılarla röportaj yaptığım Yoldaki Bağımsız Sanat'a hoş geldiniz. Ben Froggy. Ben Yayren. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim. Bugün bir karnım ağrıdı. Dün döner yemişim. Yanında da uzun uzun böyle acı biberler yemişim. Evet, her girişim bir de çıkışı olacağını unutarak. Yani ben de dün röportaj yapacağımı yok sayarak saçımı boyamaya çalıştım. Parmaklarım Zoktay Hilal karışım bir şeyler oldu. Olur öyle şeyler. Hayat bazen böyledir değil mi? Biraz kendinden bahset. Yayran ben. 22 yaşındayım. Yeni 22 oldum. Büyüdük biraz. Kendim bildim bileli çiziyorum, yazıyorum ve kendimi bildim bileli olmasa da uzun bir zamandır sahnedeyim. Sahnede tiyatro yapmakla meşgulüm diyebiliriz. Beni tanıyorsanız da muhtemelen ya YouTube kanalımın eskiz defteri turlarından ya da boktan dövmelerimden tanıyorsunuzdur. Bir şeyler yapıyorum, üretiyorum. Ürettikçe de keyif alıyorum. Bu kadar. Ben biraz boktan dövmelerinle başlamak istiyorum. Sen çizmekle başladın. Evet. Sonrasında dövmeye geçerken sanatını bir kanvasta görmektense bunları insanlarda yaşatmak seni nasıl hissettiriyor? Bunun üzerine biraz düşüneceğim. Ya aslında bendeki dövme yapma motivasyonu bir noktada sanatımı kalıcı noktaya taşıdığım o evreden kaynaklı geliyor. Çünkü şey çok özel yani bence hak verirsiniz diye düşünüyorum. Biri geliyor ve senin çizimini ömrünün sonuna kadar taşımak istediğini söylüyor sana. Bence birçok evlilik teklifinden çok daha değerli bir şey bu. Merhaba Yaren, ben senin çizdiğin o saçma sapan karakterleri ömrümün sonuna kadar taşımak istiyorum diyor. Ya ben her gün evlilik teklifi alıyorum aslında bakarsan. İnanılmaz kıymetli bir şey benim için. Dövme yaptıran arkadaşlarımla da aramda çok güzel bir bağ oluşuyor aslında bu sayede. Yani bu yolu seviyorum. Tasarımlarım okey, çizimle bağdaştırılabilir ama dövme benim için ayrı bir yolculuk gibi. Çizimlerinle dövmelerin arasında tarzsal da bir fark var. Bunlar arasındaki bağlantı nedir peki senin için? Ya da bir bağlantı var mı? Tamamen farklı olmalarını mı istiyorsun? Bit Yayren'i mi inceledim çizimlerime bakmak için yoksa eskiz defterlerimi Ben mi inceledim? eskiz defter. Hayır, o art hesabını da inceledim. Ha okey. Şimdi eskiz defteri turu videolarım genelde YouTube'da çok eskiden yüklediğim videolar. O yüzden zaten benim sanatsal tarzım da bir noktada bir zaman aşımına uğruyor yani. Orada böyle 15-16 yaşında minik bir çocuktum. O zamanki tarzımla şimdiki tarzımın da çok aynı olmasını bekleyemem ama ben çizgiyi aslında yine aynı görüyorum. Yine daha abstrak işler olduğu için. Vityayren'deki işlerimle dövme tasarımlarım çok farklı. Çünkü Vityayren'deki işlerim bir dövme tasarımı olabilecek işler değil. Olsa da benim gözümü doyuracak işler değil. Vityayren'de birazcık daha deneysel takılıyorum. Şey seviyorum ya. Vityayren'in o bağımsızlığını bir noktada seviyorum. Ama Boktan Ink'te, Boktan tasarımlarımda bir çizgi üzerinden gitmek zorundayım. Çünkü Boktan ismiyle yeni bir tarz oluşturuyorum aslında bakarsan. O zaman bize boktanı açıklar mısın? Boktan dövmeler estetik algoritmaya girmez. Manifestosunu okuyayım mı size? Bunu isteyebilirim senden, evet. Nasıl bulacağız Boktan Dövme Manifestomu? Boktan Dövme Manifestosu'nun tam halini değil ama ilk haline. İlk manifesto şuydu. Kimseye yaranmaya çalışmaz, estetik algoritmaya girmez. Galeriye değil gerçeğe aittir. Ve bazen şunu söyler. Sizi de sisteminizde siklemiyorum. Çünkü güzel dedikleri şey yalan. Bu sistemde güzel pahalıdır, uyumlu eziktir, zarif sansürlüdür. Bizim kimi yamuk, gürültülü, direngen. Çünkü biz de öyleyiz. Bu sadece bir dövme değil, bir taş atma şekli, bir isyan, bir ben buradayım işareti, bir hatırlatma. Sistemi estetikle boyuyorsak da ona ait değiliz. Sıra sende, sistemin estetik algısını sabote etmeye var mısın tarzında başlatmıştım aslında ben boktan dövmeleri. Ama boktan dövmelerin o başlangıcını aslında size anlatabilirim. Manifesto çıkmadan önce Yaren neden bir anda çıkıp da ben boktan dövmeler yapacağım dedi. Çok küçük yaştan beri aslında ben bu çizim tarzını koruyorum. İlk eskiz defteri turu videomu da izlemişsindir diye düşünüyorum. Ve çok sevgili anneciğim bir gün gelip bana demişti ki böyle saçma sapan şeylerle uğraşmamalısın kızım. Kendine bir gelecek oluşturabilecek bir iş yapmalısın. Ben de bunun üzerine çocuk özgüvenidir aslında. Anneme şey demiştim. Anne ben bir gün bunu öyle bir yere taşıyacağım ki insanlar benim saçmalıklarım için sıraya girecekler falan demiştim ama buna bir inancım da yoktu. Sadece çocuk özgüveniydi bu bende. Sonra bir anda boktan dövmeler çıktı ortaya. Çünkü ben dövme yapmaya başladığımda aslında Pinterest dövmelerle başlamıştım. Hiç hoş değildi, çok yanlıştı. Ve Pinterest dövme yapmak, başka bir tasarımcının bir şablonunu kullanmak beni bir noktada aslında tüketen o şey olmuştu ve ben dövme yapmaktan çok uzaklaşmaya başlamıştım. Sonrasında biraz özüme dönmeye çalıştım. İşte ailemin yaşadığı şehre gittim. Orada küçükken tuttuğum eskiz defterlerini biraz inceledim ve dedim ki senin yapmayı sevdiğin şey zaten ortada. O yüzden yapmayı sevdiğin şeyden ilerlersen bunu senin işin yaptığın noktada da daha mutlu olursun dedim küçük aklımla kendime ve oldum da yani. Bazen kendim adıma güzel kararlar verebiliyorum sanırım.
tek bir sanat dalıyla uğraşmıyorsun. Aslında önceki konuklarımda da böyle olmuştu. Hiç kimse tek bir sanat dalıyla uğraşmıyordu. Ve bunların aslında geçmişlerini ve bağlantılarını çözmek istiyorum. Çünkü illa bir yerlerden bağlanıyorlar, ne kadar farklı olsalar da, ne kadar farklı temellere dayansalar da. Sen dediğin gibi oyunculuk da yapıyorsun, sahnedesin de. Amatör bu arada. Bu journey nasıl başladı? Şimdi ben de şöyle, benim ilgilendiğim çok fazla sanat dalı var. Çünkü ben ürettikçe yaşayan biriyim. Üretmezsem de yaşayabileceğimi pek zannetmiyorum. Tiyatroda bende şöyle başladı. Ben 15 yaşındaydım. Biraz dramatik bir hikaye anlatacağım ama ağlamayacağız, tamam mı? Okay. Hayatta en sevdiğim insan dedemdi benim. Ben 15 yaşımda dedemi kaybettim. Ve İçin sağ olsun. teşekkür ederim. Ben dedem öldüğü için hiç mutsuz değilim. Dedem öldüğü için çok mutluyum çünkü çok acı çekiyordu. Adam ne yapsaydı, daha mı fazla yaşasaydı. Neyse, benim çok sevgili dedem vefat ettiğinde ben 15 yaşındaydım. Ankara'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisiydim ve rol yapmaya başladım. Zaten kimseyle anlaşabilen bir çocuk değildim. Genel olarak dışlanmış bir çocuktum. Bunu tahmin etmiş miydim bilmiyorum ama. Biraz sanatla ilgilenen insanlar da çıkıyor. Çünkü Evet. artık insanlardan daha çok kendine yönelmeye başlıyorsun ve bir yerde ortaya bir eser çıkıyor. Aynen öyle. O yüzden tahmin edebiliyorum. İşte biraz dışlanmış da bir çocuktum bir noktada ve bir gün beni tiyatroya başlatan Mehmet hocam sınıfa girdi ve şey yaptı. Benim hep yaptığım hareket, bak hatırlayacaksın. Hoca ben tiyatro yapıyorum da gelen var mı? Sonra kimse gelmedi ve Mehmet hoca şöyle yaptı. Okey. Şu hareket bana Mehmet Hoca'dan geçti. Hiç kimseye bir şey sormadan çıktım Mehmet Hoca'nın arkasından gittim. Velhasıl kelam beni sahneye koydu ve şeyi fark ettim. Hani hayatımın en büyük kaybını ve hayatımın en büyük acısını yaşadığım dönemde biri beni sahneye koydu ve artık rol yapmak legal. Düşünsene. Rol yaptığım için alkışlanıyorum. Rol yaptığım için hayır bize gerçek hislerini anlat diyen kimse yok sahnede. Ve iyi de hissettirmişti bana. O yüzden tiyatro serüvenim orada bir başladı. Sonra durdu. Tekrar başladı. Durdu. Tekrar başladı. Biraz böyle aşk nefret ilişkisi var bizim tiyatroyla aramızda. Ama şeker. Seviyorum. Yaren'in sosyal medya hesaplarına ekrandan ya da aşağıdaki açıklamada linklerde ulaşabilirsiniz. Bana yaptığın dövmelerde ki ben bunları göstermek istiyorum çünkü taşıdığım için çok gurur duyduğum şeyler. Benim ayaklı portfolyom ya. Bana hediye ettiğin dövmelerden bazılarının tasarımlarını biz birlikte de yaptık. Evet. 2 tanesinin. Sanatında birileriyle birlikte çalışmak sana nasıl hissettiriyor? Yani collab yapmayı seviyor musun birileriyle? Bu seni zorlayacak bir soru, ben bunu biliyorum. Biz arkadaşız da. Harikasın. Teşekkür ederim. İşte cevabım. Bu da cevabım, anladın mı? Şöyle, ben tasarımlarımı insanlarla beraber yapmayı seviyorum. Onları dinleyip, onları anlayıp ve böyle ortaya bir anda absürt bir şey çıkarmayı çok seviyorum. Ama collab işler konusunda ya da kolektif işler konusunda pek iyi olduğum söylenemez. Sevmiyor değilim ama pek iyi değilim. Çünkü bu zamana kadar hep bireysel sanat yaptım. Bu belki bir noktada bir tık bencillik de olabilir. Ki bencilliğin de çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama kolektif işlerde iyi değilim. Yapmayı sevmediğimden değil, iyi olmadığımdan. İyi olmadığım için de yapmayı sevmemeye başladım bir noktada ve bireysel bir şekilde devam ettim o yüzden yoluma. Ben açıkçası kendi açımdan birlikte bir şeyler tasarlarken çok keyif aldım. Ama bu ne kadar seni zorladı bilmiyorum. Hayır bak, beni zorlayan bir durum yok. Seninle beraber tasarımı yapıyoruz ya ama orada aslında yine ben bireysel bir şey çıkarıyorum ortaya. Sen bana anlatıyorsun, ben ilhamı senden alıyorum, ilham veren kişi sen oluyorsun. Collab Doğru. bir iş yapmış olmuyoruz. Ama collab işlerde biraz şeyim var sanırım. Kontrol manyaklığım var sanırım biraz. O yüzden kontrol manyaklığı noktasında bir tık zorlanıyorum. Bu belki aşmam gereken bir özelliğim de olabilir ama zorlanıyorum yani. Diğer sanat dallarında yaptığın işlerde de collab yapmanı beklemeyiz diyebilir miyiz? Hayır ya, tiyatroda ben mesela mutluyum. Ekip arkadaşlarımla. Biletlerimiz kontrol edilirken sizi de küçük bir dövme tasarımına yolluyorum. Oraya ışınlıyorum. Bye. Yoldaki bağımsız sanat için dövme tasarlasana. Hayır. Hayır. Bana trenli boktan dövme tasarlatamazsın. Bedenimde taşımak Ben istiyorum. istemiyorum. Ben senin bedenine böyle bir şey işlemek istemiyorum abi. Bugün bize nasıl bir boktan tasarlıyorsun? Biraz realistik, birazcık boktan arası bir şey yapmak istiyorum. Sen daha doğrusu bana yapmak istiyordun. Ya benim kolum üzerinde benim bir düşünce hakkım yok. Yok çok. zaten, ben seçiyorum senin dövmelerini. Benim böyle bir huyum var bu arada ya. Froggy'nin kolu konusunda Froggy'nin hiçbir fikir belirtme hakkı yok. Çünkü onun kolundaki dövmelerin hepsini ben seçiyorum. Genel olarak birçok insanda da bu böyle. Ya kamerayı benden hep uzaklaştırıyorsun ya. Bunun konsentini ben veriyorum, o yüzden sıkıntı yok.
Hakkında konuşmak ister misin? Ben her tasarımın altında bir anlam aramıyorum. Şu an sadece tasarım yapıyorum. Altında hiçbir anlam yok. Ama bir sanat yorumcusuna göndersem muhtemelen bunu inanılmaz büyük acılar içerisinde çizdiğimi düşünebilir. Biraz depresif diyebilir miyiz? Yo, bence çok eğleniyor şu an. Bu kadar anlam yüklemek bence daha da anlamsızlaştırıyor işi. Gerçekten anlamlı işler yaparsın mesela. Gerçekten senin için anlamı vardır. Gerçekten üzerine düşünmüşsündür mesela. O anlamlı iştir ama çizdikten sonra anlam yükleme işi bana biraz... Bazen de sadece çizmek için çizersin yani. Doğru. Ben de çizmek için çiziyorum şu an sadece. İnsanın bazen de sadece kafayı boşaltmaya ihtiyacı vardır. Ya o yapmacık kılıyor zaten bence. Bu galerilere neden bu kadar karşı olduğum konusunda bana bireyselde sormuştun ya. Ben bu yüzden aslında. Biraz flörlü adam fobiyim sanırım. Senin kolunu hala tam bitirmedik. Benim kolum evet hala bitmedi. O yüzden ben senin kolunu artık bitirmek istiyorum. Ben buna moru çok yakıştırdım. Ne diyorsun? Mor ve sarı yapacaktım zaten. Nice. Nice. Biraz üzerine gideriz ama tasarımın şu an biraz Hı hı. sallamasyon bir şeyler yapıyorum. Son zamanlarda yaptığın dövme tasarımlarında böyle bir karakterin var sanırım. Evet, benzer bir şey var ama aynısını yapmıyorum şu an. Hiçbir zaman aynısını yapmıyorsun. Hiçbir zaman. Ama yöneldiğin bir yer var diyebiliriz bence. Ya şeyi sevdim, bu tezatlığı sevdim artık. Hani boktan ve realistik ikisinin beraber oluşturduğu tezatlığı çok seviyorum. Benim kolum da biraz öyle. Aa, keşke dövmelerimi gösterseydin bana. Kaç tane dövmen var demedin mesela bana. Dövmelerin anlamının sorulmasından nefret eden bir insana kaç dövmen var da nefret edilesi bir soru değil midir? Kaç dövmen var? Saymadım bereketi kaçmasın diye. Bu arada ben bile bilmiyorum kaç dövmem var şu anda. Niye Kızım ben sayayım geçenlerde ki? saydım, sanırım 60 küsür bir şeydi, tam Oha. hatırlamıyorum. Benim bir kaçtır ki? 10'dur herhalde. Ben bir sarmalı isterim buna. Ekleyeceğim zaten. Sen de iyi takip etmişsin ha benim dövmeleri. Buna benzer tasarımı nereden hatırladın? Ne Ben sandın? hatırlamazsın diye sana kakalarım zannettim bunu. Bak bu cevabındı. İmza mıdır? Evet. Okey bence ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bu kadar. Bu benim bir tasarımım. İlginç gözükebilir ama herkesin farklı bir tasarımı vardır. Ha, bu da cevabım. Bazılarımız seni pandemi döneminde çektiğin eskiz defteri turlarından tanıyor. Bazılarımız boktan dövmeden tanıyor. Bazı insanlar hala tanımıyorlar. Ve bazılarımız da aslında Eskişehir içerisinde düzenlenen sürdürülebilir etkinlikler içerisinden seni tanıyorlar. Hı hı. Yani sen çok farklı alanlarda içerik üreten bir insansın. Bu içerik üretimi sürecindeki değişimi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi sosyal medya tarafından bakarsak işin, ben bir influencer sayılmam bence. Ama bir noktada da aslında influencer sayılırım. İnsanları bir linke yönlendirmekten ziyade insanları daha sürdürülebilir bir hayata influence ediyorum. Bence Noktada. influence yeteneği olan bir içerik üreticisisin. Teşekkür evet. ederim. Pandemi zamanında çok fazla boş vaktim vardı. Hayat benim için çok güzel bir yerdi ve sadece oturup eskiz defteri dolduruyordum ve bu yüzden içeriklerim buna göre şekillendi. Yapmadığım, yaşamadığım bir şeyi sosyal medyaya yansıtmayı sevmiyorum. Ya düşünsene mesela pandemi zamanı işte dünya turu yapsam, bir içerik paylaşsaydım, anladın mı? Hani mümkün değil böyle bir şey. Sonrasında boktan dövmelerden insanların tanımasını da ben normal karşılıyorum. Çünkü Türkiye'de çıkıp hani dövme gibi bir sektörde biri ben boktan dövme yapıyorum dedi ve bu dikkat çekti. Aslında biraz deli cesaretiydi benimki. Ve bazıları destekledi, bazıları sadece eleştirdi. Eleştiriler çok yaratıcıydı. Ben çok güldüm, çok eğlendim. Benim değinmek istediğim konu aslında birazcık daha Eskişehir genelindeki kreatif etkinlikler ya da daha bağımsız sürdürülebilir etkinlikler. Eskişehir bunun için çok güzel bir şehir. Sanat pazarları olsun, Drift Base var. Buradan Merve'lere de selam. İzliyorlar Merve. çünkü. Merhaba biliyorum. Merve. Sadece Merve değil. Merhaba Merve, Ben merhaba Merve'yi Dilan, tanıyorum. merhaba Size kızlar. merhaba. Siz de bir gün konuk almak isterim bu arada. Aa, çok güzel olur bu arada, biliyor musun? İnanılmaz tatlı olur. Eskişehir genelinde çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Yine Bidon bu arada. Bidon Kolektif'in düzenlediği sanat pazarları. Ve bunları da aslında sosyal medyadan insanlara influence etmek bizim de boynumuzun borcu. Bu benim yaptığım ekstra bir şey değil. Tabii ki sürdürülebilir hayata insanlara influence edeceğim. Tabii ki insanlara gidip işte bilmem ne markasından 4.000 liraya alacağınız ceketi takas pazarından kullanmadığınız bir ceketle takas edebiliyorsanız bunu
önereceğim. Çünkü bu bizim boynumuzun borcudur. Yani ne yapalım abi? Zaten ülkecek iyi bir mentalden, iyi bir dönemden geçmiyoruz. Zaten ekonominin geldiği hal ortada. Bu noktada biz ne yapalım? Biz de burada kendi yoldaşlarımızı destekleyeceğiz. Bir yoldaşlık bağı, bir yoldaşlık ağı kuracağız ki çok daha mutlu yaşayabilirim ya. Yoldaki Bağımsız Sanat'ın önceki bölümlerini de izlemek isterseniz şu taraftan çıkan karttan açıp izleyebilirsiniz. İçeriklerinden konuştuğumuz için ben sana sormak istediğim bir şey var. Çok daha güncel. En son paylaştığın öz eleştiri videosunda, YouTube'da paylaştığın, artık tüketmeden üretmek istediğinden bahsediyorsun. Evet. Ve yaklaşık üzerinden 2,5 ay geçti. Evet. Bu süreçte başarılı olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Bu cevabın geleceğini biliyordum. Hayır abi. Hiç olamadım hem de. Çünkü ben yaklaşık 2 hafta tüketmedim ve ürettim. Sonra ürettiklerimi tükettim. Uzun bir süre kendi videolarımı izledim ve delirmenin eşiğine geldim. Çünkü bir şeyler izlemek zorundayım. Ve bu sizde de oluyor mu bilmiyorum ama ben yemek yiyemedim. Aç kaldım. Artık üretim sürecimi de tükettikten sonra tekrar tüketime geri döndüm. Çok da abartmaya gerek yok dedim. O videoda da biraz sanırım fazla yükselmişim insanlara. Çünkü kendim de sözümün arkasında duramadım yani. Yine az önce bahsettiğimiz Eskişehir'deki bağımsız etkinliklerden gitmek istiyorum. Çünkü sen bence takas pazarında önemli bir figürdün. Ne kadar ederim. kurucularından değilsin. Hayır değilim. Ama bence orada önemli bir figürdün. Özellikle benim oraya bağlanmamı sağlayan insanlardan biri Yayren. Çünkü birdenbire bir şeyleri dövmeyle takas edeceğini söyledi ve ben ilk dövmemi böyle yaptım. Benim için özel bir deneyimdi de aynı zamanda. Teşekkür ederim. Takas pazarları şu an durdu. Sanıyorum hava durumlarından ötürü toplanabileceğimiz bir alan oluşmamaya başladı. İleride neler yapmak istiyorsun? Hala dövme takas etmek istiyor musun? Yoksa aklında planlar var mı? Ben çok planlı yaşayan biri değilim. Çok spontane yaşıyorum. O gün de mesela dövme takas etmek gibi bir fikrim yoktu. İçimden geldi falan oldum böyle. Yine çok da düşünmem üzerine. Takas pazarı geldiği zaman derim ki arkadaşlar ben bunu koyuyorum falan. Ay çok şey oldum ama. Ona oraya oldum böyle. Mutlu oldum. Tatlı tatlı şeyler söyledim bana. Pazarlardan gidecek olursam sen sanat pazarlarında da yer alıyorsun. Orada boktan fanzinlerinle yer alıyorsun, çizimlerinle yer alıyorsun, stickerlarınla yer alıyorsun ki iPad'im de var şu anda gösteremeyeceğim. Sanat pazarları senin için nasıl bir öneme sahip? Orada yeni sanatçılarla tanışmak nasıl bir deneyim? Ya bir kere Eskişehir zaten sanat pazarları konusunda bence çok başarılı bir şehir. Bunun da yine öncülerinden ben Bidon kolektifi örnek gösterebilirim. Benim en çok keyif aldığım sanat pazarları Bidon'un yaptığı sanat pazarlarıydı. Ve çok da güzel insanlarla tanıştık. Hatta sadece Eskişehir lokalinde değil, şehir dışından gelen insanlar da vardı. İnsan kendini biraz şey hissediyor. Hepimiz tek bir amaç için buradayız, tek yüreğiz falan böyle. Hoşuma gidiyor ya. Sanat pazarları çok çok keyifli oluyor. Ben sadece bir sanat pazarında yer alabildim. O da zaten Yayren'i görmeye, neler sergiliyor ona bakmaya gelmiştim. En kötüsüne geldin bu arada. Onu bence söylemek istiyor musun? Söyle ne olacak ki? Niye demeyeyim Konuşmak ki? ister misin bunun hakkında? Tabii ki konuşmak isterim. Lütfen. Kurucularıyla alakalı hiçbir şey söyleyemem. Hepsi çıtı pıtı dünyalar tatlısı kızlar. Çok da tatlı insanlar. Ama bana kalırsa benim açımdan kötü bir sanat pazarıydı. Neden iyiye iyi diyorsak kötüye kötü diyemeyelim ki? Ya insanların alkole para verecekleri bir alanda sanat pazarı yaparsan insanlar sadece içip sarhoş olup millete salça olurlar. Sanat pazarı olmuş olmaz o. Ben böyle düşünüyorum ama onların da sonuç olarak ilk sanat pazarıydı. İlk organize ettikleri pazardı. O yüzden kimseye de hani burada hedef almak gibi bir niyetim yok. Dünyalar tatlısı insanlar. Onlara kişisel olarak hiçbir lafım yok ama kötü bir sanat pazarıydı. Şey var ya, bak şimdi. Peki bu tüketmeyi bırakamadığının bir kanıtı mıdır? Beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Atacağım kendimi dağlara taşlara atacağım. Beni rahat bırak. Konuşmak istediğim bir konu var. Yolla gelsin. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey aslında insan temelli şeylerdi. Bana yapay zeka deme Sayhan ya. Diyeceğim. Şöyle, şu konu hakkında yapay zeka ile alakalı konuşmak istiyorum. Zaten geldiği iğrenç yerin hepimiz farkındayız. Tacizi insanlara çok kolaylaştırdığının farkındayız. Benim daha çok konuşmak istediğim şey yapay zekanın sanatın içine girmiş olması. Ben yapay zeka hakkında düşünmeyi Grok'tan sonra bıraktım. Yapay zekaya çok öfkeliyim. Şöyle düşünüyorum ya, işin şakası bir yana. Sanat insan eliyle yapılan bir şeydir. Ya çok basit aslında. Hani bunu malı anlatır gibi anlatabilirim şu an, tamam mı? Sanatı insan yapar, yapay zeka insan değil. Yapay zekanın yaptığı şey sanat olmaz. Çok basic abi. Bunu neden böyle 40 tane süslü cümle kurarak anlatayım ki? Bu arada şey falan değil, hani yapay zekayı kullanıp kendi üretim sürecine katkıda bulunan insanlardan bahsetmiyorum. Bunu ben de yapıyorum. Minimal düzeyde de olsa bunu ben de kullanıyorum. Ama yapay zekayı şiir yazdıranlar var. Mesela kitap yazdıranlar var. Kimseyi de hedef göstermek istemiyorum. Ben çok sıkıldım ya. Konuyu değiştirelim mi? Ne olur? Tamam, ben gelmişim burada dağın, bayırın, çimenin ortasında. Yapay zeka mı konuşacağım? Bir bakar mısın şu dışarıya ya? Şu
Gece konduların güzelliğine bak be. Azıcık doğallık. Bak oraya kuş konmuş, gördün mü? Göremezsin tabii. Yapay zeka düşünüyordun. Ben sana şimdi garip bir soru sormak istiyorum. Çok normal sorular sordun ya şimdiye kadar. Hadi yolla gelsin. Bugün valizinde ne getirdin? Valizime koyduğum şeyleri Sayhan hala görmedi. Bu bilinen bir şey. Ben bakmıyorum. Aa, Hiçbirine bakmadım. ben videoları sonuna kadar izlemediğimi sanırım biraz önce açık ettim. Özür dilerim. Ben bugün valizimde bana ilham veren şeyler getirdim ve çok tatlılar bence. Zaten 2 tanesi tahmin ettiğim bir şey ama bir tanesini hiç tahmin edemeyeceğini düşünüyorum. Bana tek söylediği şey birine çok güleceğim. Ya gülmek de değil bu arada. Şaşıracağım. Şaşıracaksın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle valizimde ne var yapacağız. En tahmin edilebilirinden başlayacağım. Şişko eskiz defteri. Let's go. İlk bitirdiğim eskiz defterimi getirdim. Bu Şişko eskiz defteri YouTube'da biraz popüler olmuş bir eskiz defteriydi. Ben izledim bunu. Biliyorum. Çorbayı biliyorum. Evet ve sansür kısımlarını şu an sen okuyabileceksin. Daha bir çizim eğitimi almadan kendime en özgürce ifade edebildiğim eskiz defterim buydu. Bu yüzden hala bunun içine dönüp bakarım mesela. Buradaki çizgimi kopyalamaya çalışırım. Buradaki özgünlüğümü kopyalamaya çalışırım. O yüzden bu defterimi getirdim. Daha dürüst diyebilir miyiz? Çok dürüst abi. Çizim eğitimi almamış bir kere. Eğitime bulaşmamış, anladın mı? Örgün eğitimden uzakta. Dağda, çimende, bayırda bir tutulmuş bir eskiz defteridir kendileri. Çok severim. Bu çabuk çorba benim biraz imzam gibi bir şeydi YouTube'da. Çünkü ben bunu dosya olarak kullanıyorum. Şöyle sulu boyalarım falan var içinde. Şu anda kanalıma özel eskiz defteri turu alıyorum. O kadar iyi ki. İnsanlar benden 3 senedir falan eskiz defteri turu bekliyor bu arada. Burada Cops karakterleri var ama bunlar çok eski çizimlerim. İnanılmaz eski. Buradaki özgünlüğü seviyorum. Durmaksızın dolduruş şeyimi seviyorum. Böyle bir şey var. Şöyle şeyler işte, birkaç bir şey. Böyle kocaman bir eskiz defteri. Yine bir defter. Şaşırdık mı? Hayır. Bana ilham veren tek şey defterlerim zaten. 3. şey dışında. Bu da benim bilinç akışı defterim. Ben durmaksızın bunun içerisine, eğer o gün bir arabadan nefret ettiysem, mesela şu an ben bir kornadan nefret ettim. Gidip bu defterin içine yazıyorum. Ne hissediyorsam defterlerime yazıyorum. Her Daha şeyi çok buna yazı şey temelli yapıyorum. o zaman. Zaten benim çizimlerimden önce yazılarım var. Çizim benim için çok daha yeni bir şey yazılarıma göre. Ben çok yazan bir çocuktum. Sadece çizimlerim daha ön plana çıktı. Yazılarımın hepsini paylaşamayacağım için belki. Ama eskiz defterimden çok yazı yazdığım defterlerim var benim. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Boksan dövmelerin bana kalırsa bir noktada politik bir tarafı da var. Ve bu gözlük beni Mart ayında güneşten ve soğuktan korumuş bir gözlük. Bu gözlüğü çok seviyorum. Bence görsel olarak da çok güzel duran bir gözlük. Bayağı da sağlam bu arada. Koruyucu, bayağı inanılmaz koruyucu sağlam, anladım. inanılmaz koruyucu bir gözlük. Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Benim bu videoda ilk kez yapmak istediğim bir şey var. Yola gelsin. Eğer bunu izleyen bir bağımsız sanatçıysanız bana yazabilirsiniz. Sizin sanatınızı keşfetmeyi ve yeterli materyale ulaştığımda da sizi röportajlamayı çok isterim. Bu kadar. Birazcık geriye gitmek istiyorum. Yolla gelsin. Sorularım bitti. Nasıl hızlı cevapladım ama hepsini. Boktan'ın çıkışını birazcık konuştuk. Ama ilk yaptığım boktan dövmeler hakkında konuşmak ister misin? İsterim. Şimdi benim bir tane sevgilim var. Merhaba. Merhaba Dünyalar Yağız. tatlısı. Merhaba Yağız. Merhaba aşkım. Yağız'la daha ilk tanıştığımız zamanlardayız. 2. haftamız falan. Ben manyağım ya. Yağız benden daha manyak. Zaten tanıyorsun Yağız'ı, kime ne anlatıyorum da. Gittim böyle pıtı pıtı yanına şey dedim. Aşkım kollarına bir şeyler çizeyim mi dedim. Yağız da çiz dedi. Sonra dedim ki ama dövme makinesi kullanacağım. Bak sadece Freehand mi girdin onlara? Free machine girdim. Freehand de değil. Kola bir şey çizmeden girdik. Onlar free machine girildi. Abi düşünsene, bir manyak var 2 haftadır hayatımda ve ömrün sonuna kadar benim saçmalıklarımı kolunda taşımak istiyor. Basacaktım neredeyse nikah o an. Neyse basmadım. Biraz biz de kendimize hakim olmayı biliyoruz hala. Acaba dedim Yağız'la mı evlensem, boktan dövmeler mi yapmaya başlasam? Sonra dedim 2. haftadan evlilik pek mantıklı bir karar değil. Ben de boktan dövmeler yapmaya başladım. Ama ilham kaynağım biraz Yağız. Biraz değil hatta Yağız yani. Yağız izin vermese ben böyle bir şeye cesaret edemezdim. Ben sana son bir soru sorup artık yavaşça bay bay demeyi Yolla gelsin düşünüyorum. bakalım. Senin takipçilerin olarak Yayren'den ne beklemeliyiz? İleride ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bence Yayren'den çok da bir şey beklemeyin abi. Çünkü Yayren 5-6 senedir sosyal medyada neredeyse kafası estiğinde video çeken biri. Kafası estiğinde video çektiği için siz onu samimi buluyorsunuz. Eğer her gün video çekmeye kalksaydı samimi biri de olmazdı muhtemelen. Bunu iş olarak yapsaydı da samimi biri olmazdı. Belki de hiç samimi gelmiyorumdur size. Böyle bir durumda da gülüp geçerler herhalde bu videoyu. Ya da işte birazcık enerjileri varsa girip hate comment falan atarlar altına. Neyse. Olur, yorum atabilirsiniz bu arada. Severim. Abone olup beğenmeyi de unutmayın.
Çok bir şey beklemeyin benden. Ben olduğum gibi devam ederim muhtemelen. Benden çok bir şey beklerseniz ben hiçbir şey yapmam. Benden 3 senedir eskiz defteri turu bekliyorlar. Ben eskiz defteri tutmayı bıraktım be. Benden bir şey beklemediğinizde ben bir şeyler yapabiliyorum. Benden bir şey beklediğinizde de yapamıyorum. İçerik önerisi. Eskiz defteri tur gibi böyle boktan tasarım turları yapabilirsin. Ama paylaşmadığın boktanların insanlara sunmak istemiyorum diye kendine tuttuğun tasarımları belki gösterebilirsin. O tasarımları sen çok beğeniyorsun. Evet. Bunu Akay'la çok konuştuk. Videoda konuşmadık ama taslak şeyleri seviyorum. Şarkı demolarını seviyorum. Resim taslaklarını seviyorum. Sketch. Aynen sketchleri seviyorum. Bana çok dürüst geliyorlar gerçekten. Biz bu bölümü çekmeyi ne kadar zamandır konuşuyoruz? Kasım'dan beri konuşuyormuşuz. Nasıl bitirdiğimi unuttum. Yayren'in sosyal medya hesaplarına ekrandan ve açıklamadan Yayren'in sosyal medya hesaplarına ekrandan ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda benim de Instagram hesabımı aşağıdaki linkten bulup eğer bunu izleyen bir bağımsız sanatçıysanız bana mesaj atabilirsiniz. Sanatınızı keşfetmeyi çok isterim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Benimle görüşemezsiniz. Ben sadece bu bölümü özeldim. Bay bay. Aklıma geliyor geldiği gibi de ay gitmeyi bilmiyor kalbime gönlüme. Gönlüme mi gönlüm mü? Benim Türkçe şarkıları bildiğimi düşünmen gerçekten çok özel. Burjuvasın yani. Manifeste kadar Türkçe şarkı dinlememiş bir insandan bahsediyoruz. Batı özentisisin yani. Ben Froggy'den sonra susup sana ben Yaren demeni bekleyeceğim. Öncekilerde hep failledik çünkü. Tamam. Herhangi bir sanat Hazır didaktikleşmişken bana istediğin şiiri okutabilirsin. Oy. Benim bir abla Eda'm var. Eski defter... Ama Çekmiş buluruz ya. midir acaba? Ben az önce benim poposu tarafından tekmelendim. çok uzaklaşmaya başlamıştın Yok, Sayhan. Ha, ay. Ay. Pardon. Ben bir an çıktım zannediyorum. Yok. Baba böyle sik. Keselim bir sıkıntı değil. Benim Millet kimliğim kontrol. montumun cebinden, onu bana verebilir misin ya? Boğazım Ben de çok ya. kuruyor ya, çok hastayım. Karnımın ağrısı geçti bu arada. Tren aşırı sıcak. Fark ettiyseniz suları beden boyutlarımıza göre aldı. Ya siktir git ya. Yapamadım da. Ben şimdi sikko bir hep küfür ediyorum ya. Toparlayamadım. Upuzun soru yazmışsın. Upuzun soru yazmaya ne gerek var ya? Bu süreçteki değişimini nasıl değerlendiriyorsun? Ne değişim lan? Biraz önce sorduğun soruyla alakasız bir şey söyledin şu an. Pandemiden bu yana içeriklerindeki... Hadi soruyu bana baştan sor. Evet ya. Mutlu olacağım Allah çünkü. kahretmesin. Ben bir türlü şey yapamadım. Gel buraya. Bu çok oluyor. Siz kestiğimiz için görmüyorsunuz bunları. Boğazında çok çoğalan bir şey. Sümkürüyor şu an. Sümkürdü, ben duydum. Sümüklerinin sesi tüm Kütahya'yı inletiyor. Niye bu kadar gerildin ki sen bir şeyi kötü dedim diye ben? Ben patavatsızım. Sorun yaratır diye. Hayır canım, Benlik niye hiç sorun sıkıntı yaratsın değil. var? Ben program sunucusuyum. Bir Ben şey yok. konuklarım ne derse dinlemekle mesulüm. Sen şimdi Eskişehir dramasından kendini mi uzaklaştırdın? Keseceğim bunları. İyi. Ben kendi reklamımı hayatımda hiç bu kadar yapmadım arkadaşlar. Duralım. Kar yağmış. Ama duralım. Editten bu ses asla çıkmıyor.